Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 44 beden kalıbımızla 46 ve 48'de giyebilecek ölçülerde oversize, bol, salaş bir bluz keseceğim. Kalıbımız kanalımdaki 44 beden kalıbımı kullanıyorum. Bu kalıptan düşük kol model nasıl elde edilir bunu göstermek istiyorum. Kalıbımız temel beden elbise kalıbı olduğu için bluz boyutunda yerleştirdim. Bluzumuzun arka boyu 94 santim, ön 84 santim olacak. Dikiş payları içinde hesaplayarak yerleştirdim. Omuzumdan 2,5 santim dışa doğru işaretimi aldım ve çizdim. Yanda 3 santim genişlik verdim. Kumaşımı sıktırarak bürüncük şeklinde kurutarak bu şekilde giymeyi planladım. Kol evinden aşağıya doğru 3 santim düştüm. Yanda da 3 santim genişlik verdim. Kumaşımız şile bezi. Omuzda çıkmış olduğum 2,5 santimlik yerle birleştirerek kol kabadura cetvelimi çizeceğim. Arka boy ölçümüz 94 santim, dikiş payları dahil. Basen kısmında da yine aynı şekilde 3 santim genişlik verdim. Bel kısmına vermiyorum, dikkat ederseniz. Beden kısmıyla basen kısmını birleştirerek düz de alabilirsiniz. Hafif bele oturmasını istiyorsanız yay cetvelinizle de alabilirsiniz. Ben hafif yay cetvelimle çizdim. Basen kısmında da yine aşağıya doğru 3 santim, etek kısmında da genişlik verdim. Düz cetvelimle basenden sonra aşağıya doğru çizdim. Kalıbımı kaldırarak kabadora cetvelimle kol formumu oluşturdum. Beldeki çizgimin işaretini aldım. Kalıbımı kaldırıyorum. Kol evinde düşmüş olduğum 3 santimle omuzda çıkmış olduğum 2,5 santimi birleştirdim. Önü yerleştirirken kumaş katlı kısmı ön tarafa gelecek şekilde yerleştirdim. Omuz kısmını çizerken yine aynı şekilde arkada olduğu gibi omuzdan 2,5 santim genişlik vererek çizeceğim. Kol evinden aşağıya 3 santim düştüm. Yanda da 3 santim genişlik verdim. Önde göğüs pensinin bulunduğu noktayı sadece yan kısmında 2 santim kadar aşağıya düşürerek pens formunu oluşturdum. Bel kısmından yine genişlik vermiyorum. Sadece basen kısmında 3 santim, arkada yaptığım gibi etek kısmında da 3 santim verdim. Bel kısmını yine yay cetvelimle kol evindeki çıkmış olduğum 3 santimle basendeki 3 santim olan çizgiyi birleştirdim. Gördüğünüz gibi belde bolluk vermiş oldum. Etek kısmını düz cetvelimle aşağıya kadar uzatarak çizdim. Şimdi etek yan kısmındaki sarkma payını almadım. Dikkat ederseniz, çünkü salaş bir bluz olmasını, yanlarının sarkık durmasını istediğim için etekte yan kısmında sarkma payını kalıplarda alıyorum biliyorsunuz. Burada almadım. Sarkmasını, yanlarının düşük durmasını istediğim için. Arka ile ön yan beli ölçüyorum şimdi. Çünkü önde pens çalışacağım için. Arka yan 68-69 santim geliyor. Önde de 58-59 santim olması gerekiyor. Önü ölçerken pens payını düşerek ölçmemiz gerekiyor. Pensi biraz daha görebilmeniz açısından yeni yerini, pensimi aşağıya 2,5 santim 2 santim düşürmüştüm. Bu noktayı çizerek size yeniden görmeniz açısından pensimin yeni yerini yanda, göğüs kısmında aynı bırakmıştım. Yanda 2 santim aşağıya kaydırdım. Pensimin bitiş noktasında kuş gözü gibi açmış olduğum deliğe kumaşımın üzerine gelecek şekilde sabunumla, çizgi taşımla işaretimi aldım. Yanda pensimin çıkıntısının bulunduğu noktanın formunu verdim. Düz kesersek katlandığı zaman orada kasma yapacağı için pensi katladığımızda orada tepe oluşması lazım. Yan 69 santimde arka, önü de pens payını çıkarak ölçüyorum. Kol evinden düşmüş olduğum noktadan yana kadar
59 santime işaretimi alıyorum. 10 santim değil de 8 santim de verebilirsiniz. Dilediğiniz ölçülerde. Hatta önü arkayı aynı boyutta da alabilirsiniz. Kalıbımdan kaç santim kısa olduğunu tespit ettim. Yanda, önde de aynı şekilde işaretimi aldım ve artık kalıbımı kaldırıyorum. Şimdi kabadura cetvelimle kol formumu oluşturdum. Kol evinden 3 santim düşmüştüm biliyorsunuz. Bu noktayla omuzda çıkmış olduğum 2,5 santimi birleştirerek çizdim. Yaka biraz gözüme açık geldi. 2 santim, 1,5 santim kadar doldurdum. Yeniden çizdim. Arka bedenimizi kesiyorum. Arka ortaya çıtlarımı attım. Dikiş payı 2 santim vermiştim. Ön yan dikişlerimin bulunduğu noktalardan çıtlarımı atıyorum. Göğüs çıtımı, bel çıtımı attım. Ön yakayı 1,5 santim kapalı konuma getirdim. Sizler dilerseniz ön tarafa pat da çalışabilirsiniz. Önü keserek istediğiniz boyutta pat çalışabilirsiniz. Şimdi arka kol eviyle ön kol evinin ölçüsünü alıp bir yere not edelim. Arka kol evimizin ölçüsünü alırken omuz dikişinden 1 santim aşağıya düşüyorum. Çünkü neden? Düşük kol olduğu için. Takma kollarda dikiş paylı dahil ölçüyorum. Kol aynasına bombeli olacak şekilde pay vererek kolu takacağımız için. Burada düşük kol yapacağımız için net alıyorum. Omuz dikişinden 1 santim aşağıdan tutarak ölçtüm. Arka 28, ön 25 santim. Şimdi arka bedenle ön bedeni tekrardan kontrolümüzü yapalım. Pensimizi kapatalım. Pensimizi kapattıktan sonra arka yanla ölçümüze tekrar kontrolü yapalım. İkisini yan yana tuttuğumda arkadan 2,5-3 santim kadar daha eksiltmeyi düşünüyorum. Önden 3 santim daha eksilttim. Sizce temel beden kalıbı üzerinden düşük kolu bluz yapmak size kolay mı geldi, zor mu geldi? Bana yorumlarda bildirin. Dikişe dair sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Yorumlarınızı severek okuyorum. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izlediğinizi yazın. Beni evinize misafir ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalımdaki diğer videolara da göz atarak daha farklı bilgiler edineceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi kolumuzu alalım. Kolumuzu alırken kol evimizi düşürmüştük. Omuzdan 2,5 santim geniş yapmıştık. Bu genişliği kol evinde yukarı doğru çıkmamız gerekiyor. Elbisemizin kolu takma kol olduğu için pazo genişliği 20 santim. Şimdi düşük kola göre ayarladım. 23 santim pazo genişliği verdim. Şimdi kol kalıbımızı yerleştirelim. Öncesinde omuzdan 2,5 santim genişletmiştik. Bunu bir hatırlayalım. Bu 2,5 santimi genişlettiğimiz için kol derinliğinden de 2,5 santim eksiltmemiz gerekiyor. Kolumuzu yerleştirdikten sonra kol evinden yukarı doğru 2,5 santim yukarıdan çizerek kol tepe noktasıyla birleştiriyorum. Takma kollarda kol derinliğinin tüm ölçüsünü 3'e bölerken düşük kollarda o ölçüyü 4'e bölüyoruz. Yani bizim ölçümüz 53 santim. 53 bölü 4 olarak hesapladık. 13,25, 13,5 yaparak kol tepe noktasından düşmüş oldum. Ya da basen ölçümüzün 1/4'inin yarısı. Kalıbımızın 44 bedeni olduğunu düşünecek olursak basen ölçüsü 108 bölü 8 yani 13,5. 1/4'inin yarısı veya tüm ölçünün 1/8'i. Kvadro cetvelimle kol formumu oluşturuyorum. Çıkmış olduğum noktadan yukarı doğru kol tepesinde çizgimi oluşturdum. Kolumu oluşturdum. Bilek genişliğinde yine sizler dilediğiniz ölçülerde verebilirsiniz. Kol bilek ucunda, kol ağzında dantel çalışacağımı söylemiştim. Kol boyumu 5 santim kısaltarak
çiziyorum. Kol ağzını dilediğiniz ölçülerde geniş alarak dirsek kısmından kol ağzına doğru genişleterek bilek kısmına da lastik geçirerek büzgülü kol, fırfırlı kol havası da verebilirsiniz. Kolumuzun yanını keselim. Kestikten sonra kolumuzun 2 katını kaldıralım. Üst katının 2 katını kendinize doğru 2 santim kadar çekin. Kolumuzun tepe çıtını yeniden oluşturalım. Çünkü ön 25, arka 28 kol evimiz. Buna göre kol evimizin çıtını yeniden düzenleyelim. Önü ölçelim. 25 santim. Arkayı alalım. Arka ölçümüz 28 santim. Kol evi çıtımızı, ön kol evi çıtımızı atalım. Tepe çıtımızı da atalım. Buradaki çıtımız omuz dikişine denk gelecek şekilde takalım dikerken. Dikim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.